Hadi gelin, Neil Gaiman'ın o modern destanı Amerikan tanrılarının içine dalalım. Beraber inancın ta kendisiyle yoğrulmuş bir ülkenin o tuhaf, o mitolojik kalbini keşfedelim. Hikaye, bu basit ama insanın kanını donduran bir önerme ile başlıyor aslında. Peki bu ne demek? Bize şu soruyu soruyor. İnsanlar yeni bir ülkeye göçtüğünde, yanlarında getirdikleri o kadim tanrılara ne olur? İşte bu soru bizi hikayenin ilk durağına getiriyor. Unutulmuş tanrıların ülkesi. Yani göçmenlerin arkalarında bıraktığı, unuttuğu tanrıların gölgeleriyle dolu bir Amerika'ya bakacağız. Düşünün bir kere. Amerika'ya gelen her insan, her topluluk sadece bavullarını değil, tanrılarını da getiriyor yanında. Kendi ruhlarını, mitlerini. Ama ne oluyor sonra? Bu yeni topraklarda o kadim güçler yavaş yavaş unutuluyor, güçlerini kaybediyorlar. Adeta eski dünyanın mitleri için bir çöplüğe dönüşüyor Amerika. Peki kim bu eski dünyadan gelenler? Hangi tanrılardan bahsediyoruz? Gelin bir bakalım. Bu, Amerika'nın aslında ne kadar katmanlı bir inanç haritası olduğunu çok güzel gösteriyor, değil mi? Bakın, 813'te Vikingler geliyor ve Odin'e kurban sunuyor. Yüzyıllar sonra, 1721'de Cornwall'dan gelenler ceplerinde perilerin masallarını taşıyor. Ve sonra 1778, Afrikalı köleler zincirler içinde getiriliyor ama kalplerinde kendi ruhlarını, kendi tanrılarını da getiriyorlar. Ülke, adeta üst üste binmiş inançlardan oluşan bir doku gibi. Essa'nın hikayesi çok dokunaklı çünkü inancın ne kadar kişisel bir şey olduğunu anlatıyor. Düşünsenize yurdundan koparılıp bambaşka bir kıtaya getirilmiş ama hala her gece o küçük periler için bir kase süt bırakmaya devam ediyor. İşte bu eski dünyayı yeniye bağlayan o incecik ama asla kopmayan bir ip gibi. Toplum unutsa bile o küçük ritüel devam ediyor. Ve karşımızda Çernobog, bir zamanların heybetli Slav tanrısı, o kara tanrı. Şimdi Amerika'da, unutulmuşluğun içinde, gözden ırak bir şekilde var olmaya çalışıyor. Bu aslında bütün o eski tanrıların trajik kaderi. Görkemli bir geçmiş ama bugün sessiz ve küçülmüş hayatlar. Eski tanrılar zayıflarken sahne boş kalmıyor tabii. Onların bıraktığı boşluğu dolduran yepyeni, çok daha acımasız bir tanrılar topluluğu yükseliyor. İşte şimdi yeni inançların yükselişine bakıyoruz. Peki kim bu yeni tanrılar? Onlar her gün taptığımız şeyler aslında. Teknoloji, medya, küreselleşme. Onlar bizden kanlı kurbanlar istemiyorlar. Hayır, onlar çok daha değerli bir şey istiyorlar. Zamanımızı ve dikkatimizi. Güçlerini bizim ekranlara, tıklamalara yani modern dünyanın takıntılarına adadığımız her saniyeden alıyorlar. İşte savaşın özü tam da burada yatıyor. İnancın para birimi değişti. Eskiden tanrılar adanmışlık, ritüeller, hatta kan isterdi. Ama yeniler, onlar bizim zamanımızı ve dikkatimizi istiyor. Yani her gün yaptığımız bir seçim bu aslında. Enerjimizi kime, neye adayacağız? Kadim geleneklere mi yoksa parıldayan ekranlara mı? İşte asıl savaş bu. Yeni tanrıların kibrini şu söz çok güzel özetliyor. Yani diyorlar ki, siz eskiler, siz kağıt gibisiniz, analogsunuz, biz ise internetin kendisiyiz, dijitaliz, geleceğiz. Eskiyi modası geçmiş, işe yaramaz bir kalıntı olarak görüp küçümsüyorlar. Peki, bu Tanrılar Savaşı nerede geçiyor? Öyle hayali, mitolojik bir diyarda falan değil. Hayır, tam da Amerika'nın kendisinde. Bu ülke adeta kutsal bir savaş alanına dönüşüyor. Ve savaş alanları da bir o kadar tuhaf. Rock City gibi kiç yani biraz zevksiz turistik yerler, Lakeside gibi haritadan silinmiş küçük kasabalar, hatta ülkenin tam coğrafi merkezi olan Kansas'taki bir domuz çiftliği bile bu savaşın bir parçası. Gaiman, Amerikan coğrafyasını alıyor ve onu ilahi olanın en beklenmedik, en sıradan yerlerde saklandığı kutsal bir savaş meydanına dönüştürüyor. Şu söze bir bakın. San Francisco, Lakeside'la aynı ülkede değil. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Amerika yekpare bir yer değil. Aslında her birinin kendi tanrısı, kendi inancı, kendi gerçeği olan bir sürü farklı ülkeden oluşuyor. Ve işte bu parçalı yapı onu tanrıların savaşı için mükemmel bir zemin haline getiriyor. Ve işte geldik her şeyin doruğa ulaştığı noktaya, son inanç savaşı. Artık tüm kartlar masada ve modern Amerika'nın ruhu için verilecek o büyük mücadele başlıyor. Ama durum bir dakika. Bu savaş sandığımız gibi eskiyle yeninin saf bir mücadelesi değil. Aslında her şey büyük bir oyun, usta bir dolandırıcılık. Başrolde kim var? Bay Çarşamba yani Odin. Unutulmuş tanrıları topluyor, onlara şanlı bir zafer vaat ediyor.
Ama gizli ortağı kim dersiniz? Yeni tanrıların lideri gibi görünen Bay Dünya, yani aslında Loki. Bütün bu savaş sadece bu iki hilekarı çatışmanın ve ölümün enerjisiyle beslemek için kurgulanmış dev bir aldatmaca. Sonunda Gaiman bize şunu söylüyor gibi, asıl savaş dışarıda değil, içimizde. Tanrılar ve dinler en nihayetinde birer mecaz. Tanrı bazen bir rüyadır, bazen bir umut, bazen de sığındığımız bir ev. Yani asıl mesele bizim ilahi olanı anlamak için hangi metaforu, hangi hikayeyi seçeceğimiz. Ve kitabın kalbindeki mesaj da ana karakter Shadow'dan geliyor. Tüm bu tanrı savaşını reddediyor ve diyor ki, tanrı olmaktansa insan olmayı tercih ederim. Bizim inanılmaya ihtiyacımız yok. Biz bir şekilde devam ederiz. Belki de inancın en saf hali budur, ne dersiniz? Tanrılara değil de insanın o kırılgan ama inatçı devam etme gücüne inanmak. Ve Gaiman bizi zihnimizin bir köşesine takılıp kalacak o büyük soruyla baş başa bırakıyor. İnanç olmadan bir tanrı nedir ki? Hiçbir şey, değil mi? İşte bu soru aslında hepimize dönük. Kendi hayatınızda siz neye inanıyorsunuz? Neyin gerçekten sizin inancınıza, sizin adanmışlığınıza değer olduğunu düşünüyorsunuz?